Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemi ne demek? Nasıl yapılıyor? Hangi problemler olduğunda bölme işlemi yapmamız gerekiyor? Bunları göstereceğim. Alıştırmalarda yapacağım. Devamında çeşitli problemler de yazdım. Bu problemleri de sizlere çözeceğim. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İlk önce yazılanları bir okuyalım. 20 tane şekeri 5 pakete eşit olarak paylaştırınca her pakete kaç şeker koyarız? Bakın eşit olarak paylaştırmaktan bahsediyor. İşte bu şekilde eşit olarak paylaştırma söz konusu olduğunda bölme işlemi yapmamız gerekir. Fakat ben size bunu ilk önce çıkarma işlemiyle bir açıklamak istiyorum. Nasıl? Şöyle. 20 tane şekerimiz var. Yazalım. 5 tane de paket var değil mi? O zaman şuradaki şekerlerden bir tanesini bir pakete, diğerini öbür pakete, diğerini diğer pakete, diğerini öbür pakete. Böyle her pakete birer tane koyduğumu düşünün. İlk önce eşit olarak paylaştıracağım. Yani 5 tane şekeri 5 tane paket olduğu için ilk önce birer tane paylaştırmış oluyorum. 5 tane şekeri paylaştırdım. Yani 20'den 5'i çıkarıyorum. Ne kaldı? Elimde 15 şeker kaldı. Sonra tekrar yine bir pakete bir şeker, diğer pakete bir şeker. Bu şekilde 5 tane daha şekeri paylaştırıyorum. Yine 5 şeker paylaştırmış oldum. 15 tane vardı. 5 taneyi çıkardım. Şu anda 10 tane şeker kaldı. Tekrar bir 5 taneyi bu şekilde paylaştırıyorum. 10'dan 5'i çıkarıyorum. Geriye 5 şeker kaldı. Bunları da yine birer birer paketlere dağıtıyorum. Ve bunları da paylaştırmış oluyorum. Ve çıkarıyorum. Hiç şeker kalmadı. Bütün şekerleri paketlere eşit olarak paylaştırmış oldum. Ve bakın ne yaptım? Her defasında 5 şekeri paylaştırdım. Diğer işlemde yine 5 şeker paylaştırdım. Ve çıkara çıkara gittim. Fakat çıkarma işlemi çok uzun sürdü gördüğünüz gibi. O zaman bu işin kısa yolu yok mu? Tabii ki var. Şöyle 20 tane şekeri 5 pakete eşit olarak paylaştıracağız. Bakın kaç defa çıkarma yaptım ben. Şuradan görebilirsiniz. Bakın 4 tane çıkarma işlemi yaptım. Demek ki sonuç 4 olacak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Böyle resimler olmadığını düşünün. Çıkarma yapmadığımızı düşünün. Sadece bölme işlemi olduğunda ne yapabiliriz? Şöyle 20'yi 5'e bölerken beşer beşer saymak lazım. Sayalım. 5, 10, 15, 20. Burada duracağım. Niye? Çünkü 20 tane şeker var. Kaç defa saydım? 4 defa. Demek ki her pakete 4 tane şeker düşüyormuş o zaman. Peki hiç elimizde kalan var mı? Bunları görmek için bir de çıkarma yapmamız lazım. Bölme işleminin içerisinde. 4 defa saydığımızda 20 olmuştu. O yüzden 20 yazdım. Bakın hiç şeker kalmadı. Bütün şekerleri paylaştırmış olduk. İlerleyen sınıflarda, ilerleyen günlerde göreceksiniz. Bazen kalanlar da oluyor. Yani biz onlara kalanlı bölme işlemi diyoruz ama şu anda kalansız olarak hiç elimizde kalmadı. Evet, biraz da alıştırma yapalım. Ben bu arada şeyi göstermedim size. Bunların isimlerini göstereyim. Şimdi bu 20 yani elimizdeki şeker sayısına biz bölme işleminde bölünen sayı diyoruz. 5 sayısına ise bölen sayı diyoruz. 4'e ise bölüm yani sonuç. Bizim aradığımız zaten buydu. Kaç pakete her pakete kaç şeker konacağını. Peki bölme işlemini yan yana yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Onu da göstereyim. Mesela 20'yi 5'e bölüyoruz. Bu şekilde 20 bölü 5 yazıyoruz. Sonra beşer beşer sayıyoruz. 5, 10, 15, 20. 4 defa sayıyoruz. İşte bu da yan yana bölme işlemi oluyor. İsterseniz biraz da alıştırma yapalım. Evet, boş bir kağıt aldım. Şimdi buraya alıştırmalar yazacağım. Mesela 24 lira param var ve ben bunu 3 çocuğa eşit olarak 3 çocuğuma eşit olarak paylaştırmak istiyorum. Ne yapmalıyım şimdi? 24'ü 3'e bölmeliyim. Şimdi 24'te 3 kaç defa var? Ne yapacaktık? Bunu sayma yaparak bulacaktık. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Bakın kaç defa saydım? 8 defa. O zaman cevap 8. 8 kere 3 24 oldu. Demek ki her çocuğa 8 lira para vermem gerekiyor. Eşit olarak paylaştırdığımda 3 çocuğa. Şimdi başka bir alıştırma daha yapalım. Örneğin 45'i 5'e bölelim. 45'in içinde 5 kaç defa var?
Sayalım beşer beşer. Ne demek bu? İşte 45 tane cevizi 5 tane poşete eşit olarak paylaştıracağım yani. Öyle bir problem olabilir. Sayalım: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 defa saydım. 9 kere 5, 45. Şimdi bölme işlemini kolay yoldan yapmak istiyorsanız bu şekilde saymaları iyi öğrenmelisiniz. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder ve beşer beşer saymaları eğer iyi bilirseniz böylece yanlış saymazsınız ve bölme işleminin sonucunda doğru bulmuş olursunuz. Son olarak bir tane daha alıştırma yapıp problemlere geçelim. Örneğin 21'i 3'e bölelim. Sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bakıyorum kaç defa saydım? 7 defa. O zaman 7'ymiş cevap. Bu şekilde bir alıştırma daha yapmış olduk. Şimdi biraz da problemler çözelim. Birinci problemimiz: Mehmet'in 27 tane cevizi var. Mehmet bu cevizlerini montundaki 3 cebine eşit olarak paylaştırdı. Mehmet'in montunda 3 tane cep varmış. Her cebe eşit olarak paylaştırıyor. Bir cebinde kaç ceviz oldu diyor. Yani 27'yi biz ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Yine üçer üçer sayalım. Ben her defasında yazmayayım artık. Videomuz çok uzun olmasın. Üçer üçer saydığımızda 3, 6, 9, 12 bu şekilde saydığımızda 9 defa sayıyoruz. 3 kere 9 27 oluyor. Ve demek ki her cebine 9 tane ceviz koymuş Mehmet. Bu şekilde cevabı bulduk. İkinci soruda bir bölme işleminde bölünen sayı 28, bölen sayı 4 olduğuna göre bölüm kaçtır? Az önce bölme işlemindeki sayıların isimlerini yazmıştık. Bölünen sayı şu baştaki sayı oluyordu. Bölen sayı burası oluyor 4. Biz de zaten şimdi bölümü bulacağız. Zaten bize de bölümü soruyor. 28'i 4'e böleceğiz. Saydığımız zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 defa sayıyoruz. 7 kere 4, 28. Demek ki bölüm yani sonuç 7'ymiş. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz: Babam 18 lirayı 3 kardeşime eşit olarak paylaştırıyor. Annem de 24 lirayı 3 kardeşime eşit olarak paylaştırıyor. Bu durumda kardeşlerimin her birinin kaç lirası olur? İlk önce babayı hesaplayalım. 18 3 kardeşe paylaştırsın. Bakalım babadan kaç lira alacaklar kardeşler. Üçer üçer saydığımızda 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 defa sayıyoruz. 6 kere 3, 18. Her kardeş 6'şer lira alıyor. Bir de anne paylaştırsın. 24'ü 3'e bölelim. 3 kardeşe. Yine üçer üçer saydığımızda 8 defa çıkacak. 3 kere 8 24 olacak. Evet. Babadan 6 lira alıyor bir kardeş. Anneden de 8 lira alıyor. O zaman bir kardeş ne kadar almış oluyor? 8 ile 6'yı topluyoruz. Ve ne oldu? 14 lira. Demek ki her kardeş 14 lira para almış oluyorlar. Bu şekilde cevabı yaptık. 4. Birler basamağında 6 rakamı olan 2 basamaklı en küçük sayıyı 2'ye bölersek sonuç ne olur diyor. Şimdi 2 basamaklı bir sayı ilk önce yazmamız gerekiyor. Birler basamağında 6 varmış. Yazalım birler basamağı burası. Ve en küçük sayı diyor. Şimdi en küçük olması için buraya 0 koymak lazım. En küçük rakam 0. Ama 0'ı başa koyamayız. Çünkü 0'ı koyarsak baştaki 0'ın bir değeri olmaz. Böylece sayımız da 2 basamaklı olmaz. Sadece bir basamak sayı olur. Ben o zaman 0'ı başa koyamadığıma göre ne yapayım? 1'i koyayım. En küçük mecburen 1'i koyuyorum artık. Yani 16 oldu sayımız. Bunu 2'ye bölersek diyor. Bölelim. İkişer ikişer saydığımızda 2, 4, 6, 8 diye bu şekilde saydığımızda 2 kere 8, 16. 8 defa sayıyoruz. Demek ki sonuç 8 oluyormuş. Beşinci sorumuz: Evimizde her gün 4 ekmek tüketiliyor. 32 ekmek kaç günde tüketilir diyor. Yani dörder dörder saymak lazım değil mi 32'ye kadar? 32'yi 4'e bölmeliyiz o zaman. 32 ekmeği ne yapacağız? Her gün 4 tane yenildiği için evde dörder dörder gruplandırmış olacağız yani. Böyle sorularda da bölme işlemi yapmanız gerekiyor.
Dörder dörder saydığımızda 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 8 defa sayabiliyoruz. 8 kere 4, 32 oluyor. Ve demek ki 8 günde tüketiliyormuş. Bu şekilde cevabı yaptık. 6. sorumuz. Mustafa 50 sayfalık kitabın önce 14 sayfasını okudu. Sonra kalan sayfaları her gün eşit şekilde 4'er sayfa okuyarak bitirdi. Buna göre Mustafa kitabı kaç günde bitirmiştir? Şimdi ne yapmış? İlk önce 14 sayfasını okumuş. Biz bu okuduklarını bir çıkaralım. Bakalım ne kadar kalıyor. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 10. 10'dan 4 çıktı 6. Komşuda 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. 36 sayfa kaldı. Sonra bu 36 sayfayı her gün eşit şekilde dörder dörder okumuş. Yani 36'yı 4'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 9 defa saydık. 9 kere 4, 36. Demek ki 9 günde bitirmiş oluyor. Bu şekilde problemi çözdük. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.